Evet sevgili dostlar, tekrardan merhabalar. Şimdi ne yapıyoruz? TOG kardeşliği diyoruz. Çok sevdiğim arkadaşım Caner. Aslında TOG almama vesile olan arkadaşlarımdan bir tanesi. Ondan referans alarak bir takım şeyleri sorarak öğrendim. Ve ondan sonra TOG almaya karar verdik. Şimdi Caner hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk Vural abicim. Öncelikle sen de iyi günlerde kazası belası kullanmanı diliyorum. Senin araban da çok güzel. Neden siyah tercih ettin? İlk sorum olacak. Abi benim o kişisel tercihim. Yani ben siyah araba genel olarak seviyorum. Bir önceki arabam beyazdı. Beyaz olmasını istemiyordum. Ondan dolayı siyah aldım. Bizim arabanın rengi için ne düşünüyorsun? Yani ben daha önce TOG'da gri rengini görmemiştim. Bu ne grisi? Kula diye geçiyor. Kula rengi diye geçiyor. Ama hani özellikle kir konusunda çok iyi olacağını düşünüyorum. Evet, ben de sanki daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Aslında ben de siyah seviyorum ama daha önceki iki aracımda siyah tecrübem olduğu için çok zorlanmıştım. O sebepten bir de ailenin ortak kararıydı bu renk. O yüzden bu rengi tercih ettik. Şimdi öncelikle şöyle arabaları bir dolaşacağız. Arabalar aslında aynı. Caner'in arabası 2024 Aralık ayında trafiğe çıktı. Şöyle aslında benzerlikleri hemen hemen aynı. Ortak bir özelliği var. İkisi de hani bu bir takım sorunlar yaşanmıştı ya. İşte o sorunların giderildikten sonraki sorun çıkarmayan ya da kısmen sorunlar yaşatan modeller aslında. Hani daha güncellenmiş versiyonlar. Şimdi şöyle arabayı isterseniz senin arabadan şöyle bir başlayalım. Gördüğümüz üzere hemen hemen arabaların ortak her şeyi aynı. Hiçbir değişiklik, hiçbir farkı yok rengi dışında. Şimdi Caner, bu kullandığın süre toplamda Aralık ayından bu zamana kadar kaç ay olmuş oldu? 8 ay. 7 ay gibi bir süre oldu. 7-8 ayda şu ana kadar sürüş tecrübelerin ve yaşadıklarınla ilgili bu arabadan memnuniyetin ya da memnuniyetsizliğin 10 üzerinden bir not verir misin? 10 üzerinden 8 memnunum. 8 memnunsun. Peki o 2'yi nereden kırdın? Ya aslında 2'den fazla kırılacak konu var. Bu 8 verirken söylediğim biraz arabanın içinde yaşadığım konfordan kaynaklanıyor. Araba biraz düşünmen gereken bir araba. Öyle normal bir araba gibi alıp ben hemen sokağa çıkayım kullanayım diyeceğim bir araba değil. İşte elektriğim var mı diye hesap etmen lazım. Ben yola çıkacağım. Yolda ne kadar süre nerede beklemem lazım. Hani sürekli bir hesap kitapla geçirmen gereken aslında bir araç yolculuğu oluyor. Yani normalde ben benzinli araba kullanırken de uzun yolda özellikle bu tedirginliği hep yaşayan biriydim. Yine yaşıyorum ama bu zaten hayatta bir planlama, programlama hayatımızın her alanında var. Araba kullanırken de özellikle uzun seyahatlerde bunu zaten planlamak zorundayız. Ya şimdi benzinli arabada acil bir yere gitmen gerektiğinde basıp hemen çıkabiliyorsun. Ama bunda öyle acil bir yere gidemezsin abi. Evet. Aslında çok baktığın zaman mesela ben arabamı normalde benzinli aracıma binerken şunu yapıyordum. Otomatik şanzımanlı bir araba kullanıyordum. Onu kullanırken önce arabaya bindiğim zaman kontağı açıyorum. Bütün ışıkların yanmasını bekliyorum. Işıklar sönüyor. Işıklar söndükten sonra arabayı bir çalıştırıyorum. Hemen harekete geçmiyorum. Böyle bir 30 saniye falan bekliyordum. Ondan sonra yine aslında bu yine bir hafif bir bekleme süreci ben yaşıyordum. Çünkü arabanın bir kendine gelmesi, işte sensörlerin aktif hale gelmesi, yağlanmanın olması için zaten böyle bir titizliğim vardı. Bu arabada bu bir tık daha tabii süre uzuyor. Kimiler için pişmanlık ama ben şunu söylemek istiyorum. Her konforun ve her teknolojinin, her yeni yaşamın insana kattığı faydalar kadar, avantajlar kadar dezavantajları da oluyor. Ama artı ve eksi değerlendirdiğin zaman bence terazide üst sırada. Kesinlikle Çünkü elektrik temiz bir enerji. Tabii hemen akülere dem vuracaksınız, bataryalarına. Diyeceksiniz ki bu üretilirken karbon salınımı olmuyor vesaire. İnanın hayatımızda o kadar çok şeyde karbon salınımı yapıyoruz ki. Önce kendi mutfağımızdan başlasak hani bu en son konu edebileceğimiz konulardan bir tanesi aslında. Hani hayatımızın her konusunda hiçbir konfordan ya da keyfimizden vazgeçmezken bu şekilde hayatımıza avantaj katan şeyleri eleştirmek ne kadar doğru? Aslında doğru fakat bunun derecesini iyi ayarlamak lazım. Şimdi genel anlamda memnun olduğunu anlıyorum. Evet. Peki senin arabanın özelliklerine bir bakarsak sanırım bizim arabadan tek farkı Meridian ses sistemi. Cam tavan da aldın sen. Evet. Seninkinde cam tavanlı. Tek farkı Meridian ses sistemi oluyor. Meridian'in sana ne avantajı oldu? Yani faydasını ya da etkisini gördün mü? Açıkçası şunu söyleyeyim. Hani ben arabada biraz fazla vakit geçiren biriyim. Yaklaşık da 16.500 kilometre falan yol yaptım. Yani ses sisteminin diğerinin nasıl bir ses sistemi olduğunu bilmiyorum. Aslında birçok kullanıcı şu an onu çok merak ediyor. Evet. Aradaki ne farklar var? Benim için de bugün güzel bir deneyim olacak. Yani Meridian ses sistemini almak evet faydalı mıydı? Yoksa normal ses sistemi de aynı görevi görüyor muydu? Sorusu aslında şu an benim de bugün merak ettiğim sorulardan biri olacak. Bu konuyla ilgili ben daha önce yorum yaptım. Şunu söylemek istiyorum. Mutlaka fark var. Ben bunu bir müzisyen olarak, sound engineer olarak söylemek istiyorum. Mutlaka fark var. Yani arabada 12 tane hoparlörün olması ve bunu kontrol edebiliyor olman, equalizer ayarları olması, panlıyor olabilmen gerçekten bir avantaj. Ben iyi ses sistemine asla karşı değilim ama arada sunulan bu fiyat farkı %40'lık ÖTV dilimine geçmesi için değer mi? O konuda değmez diye düşünüyorum. Çünkü Ben hani de aynı
Arabada yolculuk sırasında vakit geçirmek için. Bakın dışarıya dinletmiyorsanız abartı bir ses sistemine bence çok fazla gerek yok. Ya şöyle, o vergi dilimiyle beraber araba yaklaşık olarak 500 bin liralık bir fark Evet. yapıyor. Sen de biliyorsun abi, Evet. zaten videolarında da hep bunu detaylıca açıkladın. Yani 500 bin liralık bir ses sistemi arabaya almış olsak zaten işin içinde olan sensin yani. Aynen öyle. Çok daha doğrusunu söyleyebilirsin onun. Çok daha dehşet bir, hani düğün salonu modunda bir arabayı çıkartabiliriz yani. Yani aslında baktığımız zaman bu araçlarla günlük hayatımızı kolaylaştırdığımız kadar canımızı ve sağlığımızı ve ailelerimizi de bu araçlara emanet ediyoruz. Yani benim için öncelik her zaman şey oldu. Arabanın teknik donanımı, Kesinlikle. güvenliği, sürüş konforu gibi özellikler benim için daha artı planda, üst plandaydı. Koltuğun deri olması, cam taban olması, bu aksesuarlar ve ek donanımlar bana göre bu işin süsü. Süsü ama abi, şu cam tavanda sunroof neden yok? Evet. Yani Evet, çok büyük hadi bir gel problem. eleştirelim şimdi. Yani. Eleştirilere başlayalım. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. Evet, açılsaydı çok güzel olurdu. Benim daha önceki aracımda vardı, SUV aracımda. Konforunu ben çok yaşıyordum. Özellikle akşamüstü saatlerinde açıp o havayı alabilmek, ferahlığı alabilmek güzeldi. Aynı zamanda cam tavan tabii ki ısınıyor. Evet. Benim kendi eleştirilerimden bir tanesi bu perde. Ben perdeyi çok sevemedim. Yani şöyle, ya tamamen kapatıyor, izole ediyor olsaydı ışığı. Çünkü bir sıcaklık ister istemez ve ışığı da geçiriyor. Tamamen izolasyonu, ışık izolasyonu daha kuvvetli bir perde olmasını tercih ederdim. Ya ben de aynı şekilde, ama ısı konusunda perde yeterince olanak sağlıyor diye biliyorum. Yani genelde açık kaldığı için arabaya bindiğinde tabii ki çok fazla bir ısı oluyor. Ama perdeyi kapalı tuttuğunda o ısıyı yüksek derecede engelliyor. Ben daha önceki tecrübeme dayanarak tabii kıyaslıyorum. Oradaki kalındı. Yani ne ışık ne ısı kolay kolay geçecek bir şey değildi. Yani ışık komple kısmında yok. kapanıyordu ve tavan komple açıldığı için çok daha bana konforlu geliyordu. Şöyle gel bir bakalım. Şimdi arabanın içerisine istersen kameramı alıp şöyle arabanın içerisine bir bakalım. Evet, şimdi baktığımız zaman sen siyah döşemeleri tercih Siyah etmişsin. döşemeleri. Neden? Dışı siyah olduğu için içinin de siyah olmasını bir senkronizasyon olarak gördüm. Ondan dolayı içinde siyah tercih ettim. Aslında baktığımız zaman senin tavanlar da açık renk. Tavanların hepsi orijinal beyaz olarak geliyor. İşte Evet. açık gri mi oluyor artık? Evet. Aslında siyahın avantajı gerçekten çok daha fazla. Ama beyazda tabii bir aydınlık, bir ferahlık katmıyor değil. Aradaki fark olarak sanırım şuraların siyah olması. Senin ön konsol da Evet beyaz ama yine bende de buralar siyah. Buralar beyaz. Sende burada bir krom, bir karbon görünümlü bir doku var. Yine parlak, gri. Koltuklarımız siyah, deri. Koltuklardan memnun musun? Abi, kendime en çok rahat ve konforlu hissettiğim kısım koltuklar. Sürüşte seni çok böyle saran bir koltuk yapısı var. Ondan dolayı koltuklardan çok memnunum. Yumuşaklığı olsun, sürüşü olsun. Memnunum koltuklardan. Peki herkesin ve benim de olduğu gibi şuradaki boşluk hakkında ne düşünüyorsun? Hemen şurada bir boşluğumuz var. Yani abi, değişik bir tasarım olmuş. Evet, orası doldurulsaydı hani bir ekstra bir Saklama alanı olabilirdi. alanı olarak, ya ne bileyim, buzdolabı olabilirdi, sıcak soğuk tutma kısmı olabilirdi. Yani güzel bir yer doldurulabilirdi. Değişik bir tasarım olmuş. Hiç görmemiştim daha önce böyle bir ön konsol. Evet, onun da belki bir avantajı vardır. Hani ben şey yapamadım. Ben oraya sadece küçük el çantamı koyuyorum. Bakıyorum paspaslar almışsın. Sen de kauçuk paspaslar almışsın. Gayet güzel duruyor. Onun haricinde bakıyorum, evet, tavanlar vesaire. Aynı şöyle bir arka koltuklara geçelim. Evet, şöyle arka alana da geldiğimiz zaman sen buradaki paspasları tamamen düz olarak seçmişsin. Aslında çok güzel. Benim aldığım paspas biraz daha kalın duruyor fakat iki parça. Birbirine klipse kilitleniyor. Ama bu da böyle düz olması gerçekten hoş görünüyor. Benim kuzenim satıyor bunları. Hatta arabama hediye olarak vermişti. Ne güzel, bizim kuzenlerin maalesef başka işleri olduğundan dolayı böyle avantajlar sağlayamıyor. Evet, arkadaki yaşam alanı için ne düşünüyorsun? Yani en azından arkada seyahat eden ailen vesaire, tanıdıkların bu konuda nasıl yorumları oluyor? Abi şöyle söyleyeyim, benim boyum 1.80. Bu koltuk bayağı şu an geri pozisyonda. Yani önde oturan bayağı yayılarak oturacak pozisyonda. Ona rağmen benim ayaklarım şurada şu an çok rahat bir pozisyonda oturuyor. Burada genelde benim kızım oturduğu için koltuk biraz daha geri olması problem olmuyor. Onun sıkışması açısından. Ama 1.80'lik biri bile oturduğunda burada çok konforlu bir şekilde, rahat bir şekilde oturabiliyor. Ondan dolayı bu genişlik kısmını hoş ve yeterli yapmışlar. Yalnız bagajdan çalmışlar bunu yaparak. Normalde bu araçların benzer muadil araçlarında yaklaşık 500 litre bagaj kapasitesi oluyor. Bu araçta 400 litre bagaj kapasitesi var. Bunu alarak biraz bagajdan çalmışlar. Ama bagajda gayet yeterli boyutlarda. Şimdi öne geçip senin şu ses sistemini bir deneyelim. Tamamdır.
Evet dostlar, gördüğünüz gibi Caner arkadaşım da sıkı bir nasıl yani takipçisi. Evet, teşekkür ederim kendisine. Tabii bu arada çok teşekkür ederim. Gerçekten videoları takip ediyorsun, yorumlar yazıyorsun. Aslında deneyimlerini daha fazla paylaşmanı isterim gerçekten. Hani o kanaldaki platform aslında adı gibi nasıl yani derken sadece TOK özelinde bir kanal değil. Hayatımızda yaşadığımız soruların cevaplarını alabilmek için kurduğum bir kanal. Hani burada neyi anlatıyorum? Günlük hayatta o kadar çok şeyle tanışıyoruz ve yaşıyoruz ki ve kullanıyoruz. Bunlarla ilgili çok sorumuz oluyor. Herkesin her şeyi bilme şansı yok. Özellikle YouTube gibi sosyal platformlar bilgiye ulaşmamızı sağlayan platformlar. O yüzden bence çok başarılı ve iyi düşünülmüş. Hayatımızın faydalı bir parçası. O yüzden YouTube'da böyle bir içerik kanalı açmayı düşündüm. Sevgili takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun bu arada abi kanalın. Yani çok ben teşekkür ederim. gerçekten şahsım adına söylersem çok iyi bir girişle başladın. Yani daha önce de içerikler paylaşıyordun ama bu TOK serisiyle beraber bence kademe kanalın atladığını düşünüyorum. Evet. Ve ben bütün videolarını izledim. İnan o kadar uzun süredir arabayı kullanmama rağmen içinden kendi adıma öğrendiğimde birçok nokta vardı. Mutlu oldum açıkçası. Teşekkür ederim. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu kanalın amacı ürün tanıtımı, bir şeyleri övmek ya da gömmek değil. Tamamen yaşadığım tecrübeleri anlatmak. Hani bir sorunun cevabını nasıl yani diye sorduğum zaman evet ben bunu araştırıp diğer arkadaşlarımızla, izleyicilerle paylaşarak bilgi paylaşımı yapmak. Burada asla niyetim bir ürünü övmek, incelemek ya da birilerini kıyaslamak değil. Sadece karşılaştırmak. Öyle düşünmenizi istiyorum. Şimdi arabaya şöyle tekrardan bir dönersem hemen bu arabadaki en büyük fark aslında Meridian sistemi. Tek fark bile diyebilirim. Renkler haricinde. Hemen şöyle bir Meridian'i inceleyelim diyorum. Şimdi ekranımız gördüğünüz gibi aynı şekilde aynı menüler, aynı özellikler. İstersen sen şöyle Meridian'i oraya almışsın. Daha doğrusu medya kısmını en başa almışsın. Şuradan da kısa yoldan şöyle bir baktığımız zaman ben incelemek istiyorum şöyle bir. Bastım ve menüye ulaştım. Şimdi biliyorsunuz burada kaynak vardı. Radyo, işte telefon, hangi uygulama açıksa medya uygulaması onu görüyorduk. Evet, şimdi burada radyo bölümleri var ama biliyorsunuz bu teliflerle ilgili konular oldukça can sıkabiliyor. Ben bu konuda şanslıyım arkadaşlar. Kendi şarkılarımdan birini açacağım. Kendi kendime de telif göndermeyeceğim için ya da gayet rahatım. Şimdi size benim kendi bestelerimden bir tanesi, yayınlanmış olan albümümden bir tanesini şöyle açıp Meridian'i bir dinleyelim. Hemen biliyorsunuz şu alttaki joystick'ten sesimizi açabiliyoruz. Şimdi Caner, kulağına bu sesi iyi alıştırmanı istiyorum şarkıya. Çünkü aynısını bizim arabada da dinleyeceğiz şimdi. Şimdi sesi volümü yavaş yavaş açacağım. Ne olursun gitme. Pardon. Gitme. Ne olursun gitme. Beni böyle terk etme. Yalvarıyorum gel. Dinle. Sana ağlıyorum dinle. Sana söylüyorum kimle. Bırakıp gittin beni böyle. Oh dinle. Sana ağlıyorum dinle. Sana söylüyorum kimle. Bırakıp gittin beni böyle. Yaz bitti, aşklar gitti. Kumsal yine yalnız kaldı. Sensiz sevdam kuşataştı, anladın mı? Yaz bitti, aşklar gitti. Kumsal yine yalnız kaldı. Şimdi ben kendi aracımdaki standart sistemiyle kıyasladığım zaman şöyle bir sonuca varıyorum. Ses daha fazla alandan geldiği için daha doğal bir hissiyat yaratıyor. Bu kesinlikle eyvallah. Ama hani şu premium ses sistemleri kadar başarılı bulmadım. Evet. Yani birçok arabanın aslında standardında olan ses sistemine benzettim diyebilirim. Bunu bir müzisyen olarak söylüyorum ama tabii. Hani bu benim kendi kişisel görüşüm. Şimdi buraya baktığım zaman şuradan ben daha önce hiç kullanmadım ama sanırım şuraya basıp bakın. Normal standart ses sisteminde bu bölüm, bu menü yok arkadaşlar. Burada işte horizon, bakın özel, çevre, otantik modlar verilmiş. Burada center image demiş. Yani bu sanırım sesin hangi merkeze toplandığını anlatıyor. Çok emin değilim. Biraz incelemem lazım. Equalizer'ı burası. Baktığımda işte burası
olmalıydı. Bizim arabada da olmalıydı. Yani Bu meridyen ses sisteminde mi var evet, sadece? bu meridyen ses sisteminde var. Bu çünkü zaten arabanın içerisinde bir sound ve bu bir aslında dengeleyici yazılım. Yani sesin frekansını ayarladığımız, basını, tizini ayarladığımız bir bölüm. Yani bunu neden... çok eski teyplerde bile bulunuyor bunlar. Aynen öyle. Neden standarda koymadıkları beni oldukça şaşırtıyor. Bir düşüncem, belki yazılımsal olarak bunu koyabilirler. Yani bu sonuçta bir ses. Bunu biliyorsunuz DAW dediğimiz Digital Workstation programlarında biz bu sesi nasıl rahat işliyorsak yazılımsal olarak bunu da aynı şekilde aslında işlenebilir bir Yapabilirler. yazılım haline getirilebilir. Kendi ayarlarını yapmışsın. Denge ve kısıcı kısmı. Burada da evet, sesin nerede yoğunlaşmasını istediğiniz buradan ayarlarını biliyor. Sen tam şu ortada toplamışsın. Şuna basınca zaten evet, ortaya oradan geçiyor. sentra merkezi almış. Bu olmalıydı. Benim Kesinlikle ses sistemiyle katılıyorum. ilgili en büyük eleştirim bu olacak. Şimdi benim bildiğim kadarıyla buralarda 2 tane Twitter var. Bunlar zaten standart ses sisteminde de var. Şu aşağılarda. Açıyoruz. Burada kapı içerisinde var. Bu da standartta mevcut. Tabii içerisindeki hoparlörler daha farklı. Şöyle arka koltuğa doğru geçeyim. İşte arka koltukta da farklarımız neler? Burada Twitter'lar var arkadaşlar. Burada yine bir bas hoparlörümüz var. Mid, orta frekansı. Aynı şekilde bu kapı kolunda da aynı. Aynı şekilde evet burada var. Hemen şurada arkada var bakın. Şu neymiş? Ben bunu aydınlatma mı acaba? Abi onu bilmiyorum. Aynısından önde de var. Şurada da görünüyor. Ama onun ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Senin arabanda... Bakacağım. Ben de şimdi hiç dikkatimi çekmemiş. Evet. Şimdi geçelim bizimkine. İstersen sen yine aynı koltuğa gel. Evet Caner, mikrofonu ben sana vereyim. Tamam abi. İstersen sen şimdi kendi görüşlerini, hissiyatını anlat. Neler düşünüyorsun kıyasladığın zaman? Abi senin ön konsol benimkine göre farklı bir hissiyat yaratıyor. Bunun da rengi çok güzelmiş. Ahşap gibi duran böyle bir görüntü Evet. katmışlar burada. Hani hoş olmuş. Beyaz işlemeler. Kir konusu nasıl abi? Yani ben arabada çok titiz bir adamım. Kullandığım diğer enstrümanlarda vesairede de çok... Şimdi senin titizliğin var ama titiz olmayan bir adam bu arabada sence rahat eder mi beyaz kısmında? Yani siyah kısmı çok kirlenmiyor, ben bundan memnunum. Ama beyaz kısmı şu an beni biraz tereddüde sokmadı değil. Ha, silinince geçen bir kumaş bu arada. Islak mendille çok rahatça temizlenebilir ama hani sürekli elinde bir ıslak mendil peşinde koşmak zorunda kalıyor musun? Şimdi Caner, aslında sorduğun soru o kadar doğru bir soru ki. Çok aşırı titiz. Ben titizim. Böyle insanlar için zor. Ama hayatınızın alışkanlıklarında bunu bir disiplin haline getiriyorsanız, yani bu dikkate sahipseniz bunu bir şekilde dengeleyebiliyorsunuz, sağlayabiliyorsunuz. Ama kesinlikle ben işte çok temizliğe dikkat etmem. Ben bu konuda çok uğraşmak istemiyorum diyen kişiler için beyaz büyük pişmanlık olur. Tabii. Çünkü devamlı elinde bez olup orayı sileceksin, burayı sileceksin ya da hiç ilgilenmeyeceksin. Leş gibi olacak. Çirkin bir görüntü. Bu çok aşırı titiz olanlar için. Ya ben titizim ama ben hayatımı böyle bir disiplinle sağladığım için ben rahatım. Bana bu mutluluk katıyor ama tabii bir yerde bir kir gördüğüm zaman aynı obsesif durup bende de meydana geliyor. Ya bir de siyahla buranın uyumu, ön konsolun uyumu daha hoş oluyordu ama yani beyazla sanki biraz uyduramamışlar gibi geliyor. Aynı şeyi ben de düşündüm. Yani bu üst siyah değil de daha farklı bir renk mi olsaydı? Biraz daha bir açık ton, ne bileyim, bir olabilir. kirli gri gibi. Gri olabilirdi. Benim daha önceki arabamda bu bütün her şey tabaydı aslında. Hani açık bir renkti. Tam taba da demeyeyim aslında. Hani kremin biraz daha koyusu. Bütün aracın bütün detayları o şekilde. Yani koltukları, paspasları, araba tek renkli içi. Bunda da en azından bu biraz herhalde nasıl diyelim? Bu konuda biraz rahatlığa kaçılmış. Hazır parça hepsini kullanalım. Sanki siyaha göre biz hazırlığımızı yaptık da beyazda çıkaralım gibi bir şey olmuş. Çünkü mesela şu yan Evet, açma yerleri, cam açma kapama yerleri olsun. İşte şu bu ortadaki boşluktaki yer olsun. Kesinlikle katılıyorum. Şu mesela en basiti köşedeki kaput açma yeri. Kaput açma yeri. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani şuradaki joystick teker Joystickler etrafındaki rengi olabilirdi. Yani Vesaire. şu ön konsolla bir uyum sağlanarak daha böyle beyaza uygun bir renk kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Katılıyorum. Onun haricinde gelelim ses sistemine. Evet, şimdi aynı şarkıyı çalalım bakalım sen ne düşüneceksin? Ne kadar fark hissedeceksin?
gitme, ne olursun gitme, beni böyle terk etme, yalvarıyorum gel geri. Gitme, ne olursun gitme, beni böyle terk etme, yalvarıyorum gel. Dinle, sana ağlıyorum dinle, sana söylüyorum kimle, bırakıp gittin beni böyle. Of dinle, sana ağlıyorum dinle, sana bas kısmını söylüyorum kimle, bırakıp gittin. Seni bir açabiliriz, bir yine son ses yapalım. Yaz bitti, aşklar gitti, kumsal yine yalnız kaldı, sensiz sevda kuşa taştı, anladım. Yani abi şöyle söyleyebilirim. Eğer ki ses sisteminin değiştiği konusu. Dur, bunu sabit tutalım. Tamam. Tamam. Şimdi daha önce. Ben elimi gezdire. Abi şöyle söyleyebilirim. Ses sisteminin değiştiğini herhangi bir şekilde bilmiyor olsaydım benim bunları ayırt edebilecek bir kulağım anlık olarak o kadar bir dikkatim bulunmazdı. Yani öyle aman ya işte bu müzik seti çok kötü de diğeri çok güzel diyebileceğimiz bir performans değil. Ama evet, dikkatli dinlenince içeride bir yankının döndüğünü Meridian ses sisteminde algılayabiliyorum. Evet yani Ama çok hassas kulaklarım da yok tabii benim. yani burada ses daha bir mono geliyor Evet. aslında. Daha düz mono geliyor. Öbür tarafta daha bir stereo genişliğe Evet. sahip. İçinde hissediyorsun Çünkü- böyle. Şarkının içinde geziyormuş gibi hissediyorsun. Aynen öyle. Yani bizim arkada hoparlörlerimiz yok. Kapılarda tweeterlarımız yok. Bunlar bu ses sisteminde farklılıklar yaratıyor. Belki arkada daha fazla hissediliyor olabilir bu durum. Ön tarafta hani yine etrafımızda Belki, hoparlör sistemi evet. var. Arkada daha fazla hissediliyor olabilir. Ama hani şu menüde böyle bir şey yok. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Burada medyaya geldiğimiz zaman ayarları aynı şekilde bastığımızda sadece bunların volüm kontrolleri var. Yani burada bu equalizer yapılmalıydı. Evet. Yani bunlar Bu eksik yapılmalıydı. olmuş. Bu bence en azından Meridian'deki sound kısmını burada simüle edip Abi, yakalama en kötü şansımız olurdu. Basit izi ayarlamalık Aynen yer öyle. yapmaları Aynen gerekiyor. öyle. Bence bu yarım kalmış yani. Bu tam olmamış. Ama dijital olarak bir uygulama gelebilir. Yazılımcılar bunu çözebilirler. Çözüleceğini de düşünüyorum. Onun haricinde evet bakıyorum kapı için detaylarımız aynıymış. Ben daha yeni fark ettim. Sende siyah olduğu için daha bu kısım belirgin duruyor. Bu arada ben de mikrofonu böyle sallayıp duruyorum. Sana özel değil yani. Ondan sonra genel olarak ben arabadan çok memnunum. Sen benim paspaslar için ne düşünüyorsun? Şuraya kapatılıp bir paspas almalıydın diye düşünüyorum abi. İneceğim arabadan daha rahat bakalım. Senin arabada burası kapalı mıydı paspas? Tabii. Buradaki paspas kapalıydı abi benim arabada. Şu ortası da daha bir pislenme konusunda daha iyi oluyor. Kesinlikle sana katılıyorum. Arkaya geçelim. Evet, arka için ne düşünüyorsun? Abi açık ara benim paspaslar daha iyi duruyor seninkilerine göre. Hangi açıdan? Yani şurada kat olması bile Aynen. ayağın takılmasına Kat sebep olmasaydı? olabilir. Kat olmasaydı paspasların güzel. Kalın çünkü Belki konfor bile katıyor olabilir ayağa. Hani bilemiyorum. Evet, ben oldukça kalın ve elastik aynı zamanda. Taş gibi de değil ama oldukça da kalın. Hem elastik hem kalın. Bana iyi bir hissiyat yarattı bu. Ama dediğin gibi bu parçası olmasaydı daha hoş olabilirdi. Ama bu da yıkarken falan ne bileyim takıp çıkarırken daha pratik. Şurada klipsleri var. Bunları belki ben iyi takamadığım için de şey olmuş olabilir. Bunlar ayrılmıyor çünkü. Hani birbirinden ayrılmıyor. Ya çok hayatını etkileyecek bir durum yok burada tabii Evet, ki. sonuçta bir şaft tünelimiz yok. Tabii. En büyük konforlar. Yani ayağımızı havaya kaldırmak zorunda kalmıyoruz burada. Aynen öyle. Ortada oturan için büyük konfor, Evet. büyük rahatlık. Evet, şimdi istersen yukarı çıkıp kahvelerimizi yudumlarken daha detaylı şu şikayetlerimizi ya da sorunlarımızı ya da mutluluklarımızı kahve içerek paylaşalım. Tamamdır abi. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar, muhabbetimize evden devam ediyoruz. Şimdi karşılıklı oturup kahvelerimizi içerek müsaadenizle biz birer yudum kahve alıp muhabbetimize başlayalım. Teşekkür ederim kahve için.
Şimdi Caner, arabaları inceledik aslında. Baktık yani çok büyük farklar olmamakla beraber. Şimdi asıl soru. Yaklaşık 8 ay, 7-8 aylık bir kullanım sürecin oldu. Bu zamana kadar toplam kaç kilometre sürmüş oldu? 16.500 kilometre. 16.500 süre boyunca merak eden dostlarımız için ne sorunlar yaşadın ve bunları nasıl çözdün ya da çözebildin mi? Yani hepsini çözdüm. Buraya kadar geldim. Evet. Çözemeseydim şu an yollarda olabilirdim. Beni en çok zorlayan bir sorunum vardı. Bir gün bir arkadaşımla işte bir restoranda yemek yedik. Oraya kadar arabayla gelmiştik. Arabayı park ettim. Yemeği yedik, çıktık. Arabayı çalıştıramıyorum. Yani aksesuar moduna geçmeden hazır moda geçti. Herhangi bir şekilde frene de basmadım. Aksesuar moduna geçmeden bekletten direkt hazır moda geçti. Bekletten direkt hazır. Frene basmadığım halde hazır moda geçti. Ve D'de takılı kaldı. Araba gitmiyor, geri gelmiyor, vites değişmiyor, parka geçmiyor, aksesuar moduna geçmiyor. Araba Moduna kilitlendi. geçmiyor. Tamamen hazır modda kilitlenmiş vaziyette bekliyor. Reset atacağım. Aksesuar modunda olmadığı için reset de atamıyorum. Aradım. Yol yardımlarını Evet. aradım. Tokyo'yu aradın. Tokyo'yu aradım. Çok da uzun sürmeden dönüş yaptılar. Bir 15-20 dakikalık bir bekleme sürem oldu. O da çok normal. Oraya ulaşıyor. İlgili kişiye aktarıyorlar. Akabinde ilgili kişi aradı. Birkaç yönlendirme yaptı. Olumsuz sonuçlanınca şoför kabininin sol tarafında altta bir kutu var. Sigorta kutusu. Sigorta Evet. kutusu. O sigorta kutusundan işte bayağı karmakarışık görünüyordu benim için. İşte yönlendirerek işte sağ işte 4. yerdeki soketi çıkar. İşte onun çaprazındaki bilmem ne soketini çıkar. İşte o diğer taraftaki şu soketi çıkar. Bu soketleri sonra çıkarttığın sırayla tekrardan tak dedi. Tekrar taktım. Araba tamamen resetlendi. Yani aslında baktığın zaman bu yaşadığın tecrübe normalde yaşanmaması gereken. Yani herkes bu sigorta kutularına müdahale etmek istemeyebilir, anlamayabilir. Çünkü karışık bir süreç. Evet, tatsız bir yaşam deneyimi olmuş yani. Sürüş deneyimi İşte bu olmuş. aşağıda da dediğim gibi hani acil bir işin varsa abi bu arabayla işin yok. Şimdi peki başka? Zaman zaman şarj olmama sorunu yaşıyorum. Şu anda devam eden bir süreç mi? Evet şu anda devam eden, hatta şu an yeni bir şekilde farklı bir sorunla karşılaştım. Tokyo'yu yine aradım, onunla görüşüyorum şu an. İşte servis randevusu verecekler. İlk defa servise gitmek durumunda kalacağım. Bu şarj olmama sorunu aslında önceden de vardı. İşte DTC sıfırlama, senin videolarında da var abi, işte DTC sıfırlamayla bu şarj sorununu geçici olarak kapatabiliyorsunuz ama elektronik... Şunu sormak istiyorum. Yaşadığın sorun tam olarak ne? Yani şarj mı başlamıyor, soket mi çıkmıyor, soket mi girmiyor ya da başlattığın makine üzerinde mi sistem başlamıyor? Nasıl bir sorun yaşıyorsun? 3-4 kere bu dışarıda şarj ettiğimde 3-4 kere tekrardan deneme yapmak zorunda kalıyorum. İşte şarj başlatılamadı diye uyarı geliyor. Şarj başlatılamadı. Şarj başlatılamadı diye uyarı geliyor. İşte çıkarıyorum, soketi yerine takıyorum. İşte uygulamadan tekrar kapatıyorum, tekrar açıyorum. Gibi bu süreci 3-4 kere tekrarlamak durumunda kalıp ondan sonra şarjda takabiliyorum. Peki, hep aynı şarj istasyonunu mu kullanıyorsun? Farklı Yoksa şarj bu farklı istasyonlarında istasyonlarda yaşadığım aynı yaşadın? sorunlar. Enteresan, evet. Sen sanırım daha önce böyle bir şey yaşamadın. Yani ben arabayı aldığım süre boyunca yaklaşık Mayıs başından beri ben hani bu anlatılan sorunların hiçbirini yaşamadım. Yani Çok iyi. araçla ilgili bir kere sorunum oldu. Şarjla ilgili. O da ikinci şarj edişim sırasında oldu. Fakat bu da benden kaynaklanmıyordu. Şarj istasyonunda bir sorun vardı ve ben bunu birkaç defa şarj etmek istedim. Bir türlü şarj başlatılamadı. Ben aslında dedim ki evet, ilk sorunumu yaşıyorum galiba dedim. İşte Tokyo'yu aradım. Onlar bana işte sıfırlama işlemlerini yaptırdılar falan filan. Yine başlamadı. Onlar şarj istasyonunda dışarıdan bir reset attılar. Yine olmadı. Bu sefer ben çıkardım o soketten alıp yandaki başka bir şarj istasyonu soketini taktığımda şarj başladı ve benden sonra gelen araç taktığında o da şarj edemedi. Yani bu makineden kaynaklanan bir sorun oldu. Benim şarjla ilgili ya da genel olarak yaşadığım tek sıkıntı bu oldu. Sen şanslı taraftasın abi o zaman. Acaba şans mı? Yoksa benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Bu araçlar üretim sırasında hep bir takım gelişmelere tabii açık. Sanırım her üretim bandına girdiğinde bir şeyleri daha da geliştirerek ya da o hataları ayıklayarak belki yapıyorlar. Mutlaka etkisi vardır. Çünkü 2024 Eylül öncesi araçlar içinde işte farklı sorunların olduğunu, Eylül sonrası araçlarda bu sorunların olmadığından bahsetmişlerdi. Evet, onu ben de duydum. Senin aracında da muhtemelen daha sonra çıkan versiyonlarından olduğu için bu sorunu belki imalatta çözmüş olabilirler. Olabilir. Ya yazılımsal olarak ya da işte belki donanım parçalarının revizesi olmuş olabilir. Dediğim gibi ben arabayı Mayıs ayının başında aldım ve bu süreç içerisinde hiçbir sorun yaşamadım.
Şimdi izleyicilere de ben aslında şuradan seslenmek istiyorum. Araçlarınızda nasıl sorunlar yaşadınız ve araçlarınız hangi dönem arasında üretildi? Yani 2023-2024 ortasına kadar mı? Ya da 2024'den 2025 ortasına kadar mı? Hani bu süreçleri de belirterek yazarsanız bu sorunları. Amacımız burada arabayı övmek ya da yermek değil arkadaşlar. Bunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Hangi aracı alırsak alalım. Çok premium arabalarda da bu sorunlar. Yani düşünün, Avrupa'nın en pahalı araçlarından Avrupa'da üretilmiş olan çok premium markalarda da çok kronik ve böyle lanet ettiren problemler olduğunu zaten duyuyoruz, biliyoruz. Yıllardır otomobillerle ilgileniyoruz. Şimdi bu araba bu kadar süre içerisinde bir yolculuk yaşıyor. Yani üretiminden bu zamana kadar 2 yıllık bir süre aslında baktığı zaman çok normal karşılıyorum. Çok normal. Bunlar gelişecektir. Tabii bizim buradaki sorun yaşayan siz dostlarımızın dezavantajı bu ilk yola çıkış süresinde yaşamış olan arızaların, sıkıntıların sizlerle deneyimlenmiş olması. Ama eminim ki en kısa sürede bunlar geliştirilecek. Peki tok pişmanlık mıdır? Nereden baktığına bağlı abi. Eğer uzun yol kullanıyorsan evet tok bir pişmanlık olabilir. Bence şu an için elektrikli arabalar buna erken. Hibrit bu konuda avantajlı mı? Senin için. Yani uzun yolda cebinde benzin varsa abi kârlısın. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tüm izleyicilerimize. Nereye gittiğinizin hiç önemi yok. Ne kadar sürede gittiğinizin de hiç önemi yok. Sağ salim oraya varabilmek bu konunun en önemli tarafı. Yani önemli noktamız gideceğiniz yere sağ salim varabiliyor musunuz? Zaten trafik kuralları ve cezalar da günümüzde belli ama yani bu kuralları illaki cüzdanınızın yanması için düşünmeyin. Hayatınızın yanması olarak düşünün. Yani sevdiklerinizin acısını yaşamak kadar dünyada kötü bir şey yok. Bunun vicdani tarafı da var. O yüzden temkinli gitmek, mola vermek. Ben uzun yolculuklarda 2 saatte bir mola veriyorum. Ben o durumu şöyle düşündüm. Arabayı almadan önce de aslında elektrikli arabanın uzun yol performansının zayıf olduğunu bilerek aldım. Ama ben beyaz yaka bir çalışan. Yılda benim şehir dışı olarak yapabileceğim en fazla 2-3, hadi o sene çok fazla yaptım, 4-5. Ve onlara da bir mecburiyet olarak hızlıca gitmek zorunda değilim. Keyifle vakit harcayarak gidebileceğim yerler oluyor. Ya demek ki çok büyük bir sorun değil aslında. Çok büyük bir uzun sorun yolda. değil. Sürekli uzun yolda giden biri değilse Evet. senede 1-2 defa o şarj sürelerine de katlanmak aslında çok... Bunu göz ardı edilebilir. Evet, çok da büyük bir sıkıntı değil. Sorunlara devam edelim yaşadığın tecrübelerle ilgili. Araban çalışmadı, onunla ilgili sorun yaşadın, elektrikle ilgili. Daha sonra uzun yoldaki çok mola vermeler senin için bir dezavantaj oldu. Akünün bitme durumu beni çok tedirgin eden hususlardan bir tanesi. Ben bunu yaşayan çok kişi duydum aslında. Nasıl bir sorun yaşadın? 2 kere aküyü bitirdim. Nasıl? Bir tanesinin nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Akşam kuzenlerime gittim. Sabah kalktım. Hatta Ramazan bayramının da 1. günüydü. Sabah kalktım saat 8, arabaya oturdum. Yani çok özür dilerim. Daha kapıya bastım. Kapılar açılmıyor. Birkaç kere denedim, olmadı. Ondan sonra telefon açtım yine yol yardıma. Dediler ki tuşlar çalışmıyorsa kumandadan akü bitmiştir. Ben aküyü bitirecek bir şey yapmadım. Dedi yani yapmışsınızdır ama farkında olmadan yapmış olabilirsiniz. İşte arka kemerlerin takılı olması, takılı unutulup kapatılması mesela aküyü bitiren hususlardan bir tanesiymiş. Evet, yolcu yokken neye takılır bu arada? Normalde akünün kemerlerin takılması değil, takılı bir şekilde arabanın kapatılması. Aküyü bitiren durumlardan bir tanesiymiş. Bekleme modunda arabanın fazla durması aküyü bitiren hususlardan yine bir tanesi. Ben bunun hangisi orada olduğu konusunda fikrim yok. Kemerler takılı değildi. Ya arabayı yanlış modda bırakarak arabadan ayrıldım diye tahmin ediyorum. Sabah geldiğimde bir şekilde arabayı kullanamadım. Bir kere de Bunu nasıl çözdün peki? bunu işte yol yardımdan geldiler. Tabii ki benim bayramın 1. günü biraz linç oldu. Yol yardımdan geldiler, akü takviyesi yaptılar. Bu da güzel bir şey. Bakın bayramın 1. günü yolda kalıyorsunuz ve yol yardımı çağırıp bunun gelebiliyor olması da güzel. Evet. Bir 6-7 saat kadar bekledim. Uzun bir 6-7 süre oldu. saat Ama kadar bayramın sonra. 1. günü için Evet. Yani bir de bayramın 1. günü. Bu arada İstanbul'da bu yol yardım çok problem değil. Ama İstanbul dışı bölgelerde problem. Onu da yaşadım çünkü. Geldiler, aküyü şarj ettiler, takviye yaptılar. Konu kapandı ve yoluma devam ettim. Bir sorunum vardı, hatta bu sorun da orada çözüldü. Muhtemelen akü bittikten sonra bu bazı resetlemeleri akü kutup başlarını sökerek yapıyorlar ya. evet. Bu kısımda benim anahtarım 3 kere basarak açılıp kapanıyordu. Kapıların açılıp kapanması. Kapıların açılıp kapanması. 3 kere basınca açılıyor. Kapatma Çok tuşuna enteresan. 3 kere basınca da kapanıyordu. Başka sizlerden, değerli izleyicilerden böyle sorun yaşayan var mı? Yani sizler neler yaşadınız, nasıl çözdünüz? Bunu da lütfen yorumlarda belirtin. Çok enteresan. 3 Evet. kere basıp açılması ve kapanması can Ben- sıkıcı aynı zamanda. Çağrı merkezini aradım, defalarca anlattığım durumu, hani böyle bir şey yaşayan da yok. İnternette araştırdım.
Yok, en son dediler ki hani pili bitmiş olabilir. Gittim pil aldım, pillerini değiştirdim. Pillerini değiştirince de hiçbir şey değişmedi. Pilleri kumandanın pillerinden Kumandanın bahsediyoruz. pillerinden. Daha sonrasında bu şarjı, aküsü bitip tekrar akü takviyesi yapıldığında bu sorun ortadan kalktı. Çok enteresan. Değişik. Hani yani. anahtarla belki de o bir resetleme gerçekleşti. Oradaki donanım aslında düzelmiş oldu. Çok enteresan. Başka var mı? Bir kere daha akü bitti. Sen de. Ya bu beni açıkçası çok tedirgin eden durumlardan bir tanesi. Arabayı yanlış modda şu an bekletmemek için adeta strese giriyorum bazı durumlarda. O gün aslında yanlış modda bekletmedim ama defalarca araba açılıp kapandı. Belki 20 kere araba açılıp kapandı. Bir arkadaşımın evine gitmiştik. İşte arabadan bir şeyler çıkarıyoruz, indiriyoruz falan. Bu Bagaj falan açılıp kapanıyor mu, kullanıyor? bagaj açılıp kapanıyor, kapılar açılıp kapanıyor. Ben arabayı tekrar kilitlemeyi unuttum. Bekleme modunda bir süre beklediği zaman oluyor. Gün içerisinde akümü telefonun üzerindeki uygulamadan kontrol ediyorum mesela. Senin öyle bir alışkanlığın var mı? Yok, onu kontrol etmiyorum oradan ben. Yani ben ara sıra bakıyorum şarjı kaç vesaire. Ondan sonra akünün durumuna. Yani günde bir kere bir kontrolünü yapıyorum Ben aslında. arabaya bindiğimde aküyü kontrol ediyorum. Eğer aküdeki yüzde azalmışsa Onu nereden kontrol ediyorsun? bu aşağıdaki panelden 3 noktaya tıklıyorsun. Araç bir sayfa yana kaydırıp sistem kısmına geliyorsun. Sistemden de Evet, durum o kısmına ana geliyorsun. menüdeki araç Evet. bilgileri kısmı. Araç Yani bilgileri kısa bir kısmı. yol yok bunun için anladım. Kısa bir yol yok. Ama kısa yolu telefonundaki uygulamaya açıp bakabilmen aslında. Ben şöyle yapıyorum. Eğer akü derecesi düştüyse, zaten araba kapalı durumdaysa aküsünde bir problem olmuyor. Eğer oradan akü durumu düştüyse vardığım yerde mesela arabayı hazır modda bırakarak ayrılıyorum arabadan. Evet. Peki aküler kısmı, elektrik kısmını geçtikten sonra yaşadığın başka sıkıntılar neler var? Birkaç kere hoparlörlerden cızır cızır ses geldiğini duydum. Sanki böyle hoparlör patlamış sesi vardı ya. Eskiden böyle hoparlörlerden duyardık. Evet. Onun gibi cızır cızır ses geldi. İşte YouTube'u aşağı indirip tekrar açtığımda veya arabayı resetlediğimde bu sorunu yok etmiştim. En önemlisi abi CarPlay'in olmaması. Evet. Yani telefonla Maps'in uyum sağlamaması çok rahatsız edici bir durum oluyor. O konuyu da gerçekten ben çok yorumlayan arkadaşlar gördüm. Ben kendi adıma söylüyorum. Map uygulaması yani harita uygulaması, navigasyon uygulamasından ben kullanıyorum. Aktif olarak bunu kullanıyorum. Çok memnunum. Google Play'e yani Google haritalara alışmış olmak aslında belki bu bizi daha rahatsızlığımızı yaşatan konu. Ama CarPlay yani telefonumu araç üzerinden kontrol etmeyi gerçekten çok isterdim. Sadece burada müzik açma, kapama, konuşma. Yani telefon olarak kullanabiliyoruz. Aynı zamanda Android kısmında da kullanılamıyor. iOS tarafında da kullanılamıyor. Araç zaten kendi Android sistemine sahip olduğu için tamamen onu kullanın diyor. Onun medyasını kullanın diyor. Ama o da akşam trafiklerinde, işte trafik durumlarında çok iyi çekemeyebiliyor. İşte sonuçta aradaki kendi internetini kullanıyoruz. Şimdi bununla da ilgili yeni bir dijital premium kısmı çıktı satın almakla ilgili. O da değişik bir konu. Onu da bir araştırıp iyice detaylandırdıktan sonra kullanmak lazım. Ne avantajları var ne dezavantajları var. Onun haricinde var mı? Onun haricinde abi araçtan memnunum. İyi bir araç yapmışlar. Yani teşekkür ederiz. Evet ben de teşekkür ederim kendi adıma. Ben çok ön yargıyla bu konuya girdim. Evet. Referansımı dediğim gibi videonun başında senden aldığım bir takım soruları sana sorarak. Çünkü tecrübe ediyordun o sırada. Ben de bunu deneyimlemek istedim. Ve şu ana kadar çok memnunum. Bundan sonra ben de elektrikli araç haricinde bir arabayı pek kullanmak isteyeceğimi zannetmiyorum. Çünkü gerçekten kullanışı çok keyifli, çok konforlu. Peki umarım tekrar böyle sorunlar yaşamasın. Bu arada evden çekim yapıyoruz tabii. Komşularımızdan bir tanesinin dünyalar güzeli kızı bugün evleniyor. Şu anda aşağıda davul zurna var. Sesleri size geliyor bilmiyorum ama çok da keyifli bir gündeyiz bugün. Seninle de harika bir röportaj yaptık. Sorunlarımızı paylaştık. Son olarak işte dediğim gibi mutlu musun? Bundan sonraki hayatında elektrikli araçlara devam etmeyi düşünüyor musun? Kesinlikle elektrikli araçla devam ederim. Çünkü özellikle evden elektrik alındığında bedava gibi bir kullanımı var. Ve arabalarında servise gitme mecburiyeti olmadığından benim arabam örneğin 40.000 kilometrede servise gidecek. Arabanın kendine özel bir masrafı da yok. Elektrik masrafı da çok düşük olduğu için kesinlikle elektrikli araba değil. Sen evden şarj edebiliyorsun. Evet, evden şarj edelim. Şimdi ben de bir şarj cihazı aldım. Onunla ilgili de detaylı bir video sizlere çekeceğim, paylaşacağım. Hani bir takım dikkat etmemiz gereken hususlar var. Onları da sizlere de bir diğer videoda paylaşacağım. Gerçekten avantajları fazla. Caner'cim çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür Geldiğin ederim. için yorduk seni. Estağfurullah. En azından fikirlerin, düşüncelerin ve tecrübelerin diğer kullanıcılara da oldukça faydalı olacağına inanıyorum. Sevgili dostlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi videoları takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Amacımız burada sadece bilgi paylaşımı, yardımlaşmak. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.